Orada kaçma riskinden dolayı beni polisler geldi götürdü, tamam mı? Bir de saçımı kapatmışım, orada hani başınızı kapatmak gerekiyor ya, aklıma geldi. Dedim ki yani bu kesin torbacı. Tabii ben böyle uyuyorum ama çok gergin uyuyorum. Eve girdim. Evi polis basmış. Bir sürü polis memuru falan. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere dünya turum boyunca başıma gelen ilginç, saçma, absürt olayları anlatacağım. Dünya turu yapıyorum deyince 7'den 70'e en çok aldığım soru başına gelen en tuhaf olay neydi gibi şeyler oluyor. Ve bu videoyu çekmeyeli uzun zaman olmuştu. En son böyle pandemiden önce çekmiştim sanırım. Ondan sonra da başıma çok saçma olaylar geldi ve bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. O zaman çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız gelin videoya başlayalım. Şimdi ben böyle yazdım bu arada hikayeleri. Çünkü başıma gelen çok fazla sayıda ilginç ve absürt hikaye var. O zaman ilk şeyden başlayacağım. Meksika'ya giderken neredeyse uçağa alınmama hikayemden başlayacağım. Resmen biz uçağa almıyorlardı ya. Hayatımda ilk defa uçağa alınmayacaktım. Neyse, şu an her şey yolunda ve 20 saatlik uçuşumuz başlasın. 2021 yılıydı. Pandemiden sonra ilk defa seyahat edecektim. Çok heyecanlıydım. Alper'le seyahat ediyordum o zaman ve Alper'le ilk uzun yolumuz olacaktı. Biz işte toparlandık, gittik havaalanına, check-in yapacağız. Tabii böyle biraz gerginim. Uzun zamandır seyahat etmiyorum. Aslında insanların da seyahat alışkanlıklarının değiştiği bir dönemdi. Neyse, sırada beklerken sıra bana geldi. Check-in yapıyorum. Normalde check-in yaparken dönüş biletinizi sorarlar. Ben de hep böyle rezervasyon bulundururum yanımda ve yeterli olur genelde. Tam check-in yaparken kadın dedi ki dönüş biletiniz var mı? Ben de gösterdim. Hayır dedi, rezervasyon değil, dönüş bileti olması lazım. Yoksa sizi bu uçağa alamam dedi. Ve aslında haklı. Hükümetlerin belirlediği şöyle bir kural var. Eğer bir ülkeye gidiyorsanız o ülkeden döneceğinizi ispatlamanız lazım ve dönüş bilette yanınızda bir miktar para falan bulundurmanız lazım. Hatta otel rezervasyonlarınızı bile soruyorlar. Eğer bunlarla tatmin olamazlarsa sizi geri gönderiyorlar. Sizi geri gönderirlerse de aynı hava yolu sizi geri getirmek zorunda. O yüzden check-in yaparken de soruyorlar. Ben de tam o zaman dedim. Böyle çok panik yapmadım. Meksika'dan Guatemala'ya geçeceğim ve Guatemala bileti alacağım. Tam köşeye geçtim. İşte uçak bileti bakıyorum. Daha yetkili birisi geldi ve dedi ki hayır, Meksika'dan dönüş almak zorundasınız. Ben dedim ki 5 yıldır dünya turu yapıyorum ve böyle bir kural yok dedim. Tabii ben böyle deyince kadın da merak etti. Sen necisin yani, nasıl hani bu kadar seyahat ediyorsun? İşte YouTuber mısın falan filan derken sayfama girdi. Mavi tiki de varmış. Fake birisi değil diye. O zamanlar mavi tik tabii daha önemliydi. Kadın tamam benim döneceğime ikna oldu ama böyle arada kalıyor. Tamam diyor, ikna oluyor. Çantamı koyuyor, o çantanın bagajın gittiği yerler var ya. Sonra ama diyor alıyor falan. Ben dedim ki Allah, hani gidecek miyim, gidemeyecek miyim? Bilet de çok pahalı. Ya bir daha o bileti alamam ve gidemezsem büyük ihtimalle başka bir rotaya falan gideceğim. Ama pandemiden sonra olduğu için her yer de açık değil. Avuç içim terliyor, içimde anksiyete her şey ama belli etmiyorum. Hani özgüvenli davranıyorum. Neyse, aldı kadın. Sonradan ben olayı anladım. Aslında olayın arka perdesi bambaşkaymış. Şöyle, o dönemlerde Türkiye'den Meksika'ya gidiyorlar ve Meksika'dan illegal yöntemlerle ABD'ye kaçıyorlar. Ve bu o kadar artmış ki o dönem ABD Meksika'ya baskı yapıyor. Diyor ki Türkleri alma, sadece turist gelenleri al ve emin olduklarını al. Tabii Meksika'da uçak şirketlerine baskı yapıyor. Bu arada Hollanda aktarmalı gittim. Amsterdam aktarmalı. Aktarma normalde 24 saat. Vizesizdi o dönemler. Şimdi o da kalktı. Hani düşünün ne hale geldiğimizi. Orada böyle herkesin pasaportuna bakıyor. Geç diyor. Bizim pasaportları gördü. Türk pasaportu. İşte soruyor. Ülkenden memnun musun? Sence ülkenin yaşama standartları nasıl? Hani orada bir şeye hayır desem direkt beni sorguya alacak ve ya sadece transit geçtiğim bir yer aslında. Neyse, Meksika'daki memur çok rahat bir şekilde bizi aldı. Hiç soru sormadı bile. Sadece bir ara pasaportlarımızı götürdü. Bir kontrol mü etti ya da birisine mi sordu? O da böyle falan yaptı. Biz geçtik. Ama sonradan ne kadar zor geçtiğimizi şöyle anladım. Meksika'da olduğumu öğrenen arkadaşlarım yazıyor, gezgin. Diyor ki sen nasıl geçtin? Bizi almadılar. İşte gruplarda bakıyorum. Hiç kimseyi almamışlar. Sonra gerçekten kimseyi almadılar ve en son alınan Türkler galiba bizdik. Zaten sonrasında çok arttı. İşte medyada haberler yapıldı. Şu an Meksika vizeli zaten. O vizesiz olayı da kalktı. Ve ABD vizeniz yoksa büyük bir ihtimalle almıyorlar. Yani dönüş biletiniz olsa da almıyorlar. Yani o kadar arttı olaylar. Ben de resmen giremiyordum. Yani pandemi sonrası seyahate böyle kaygı dolu başladım ama çok güzel geçmişti. 9-10 ay kaldım. Orta Amerika turu yaptım ve gerçekten çok güzeldi. Neyse,
Neyse. Şimdi neyi anlatayım? Aynen. İran'dan devam edelim. Ben geçen sene Ekim ayında İran'a gittim. İran'la ilgili birçok şey biliyorum. İran'da çok fazla insan ağırlamıştım Couchsurfing'den. İnsanların çok tatlı olduğunu, kültürünün çok derin olduğunu ve İran denince şeriat canlanır ya kafamızda. Oradaki insanların bambaşka olduğunu biliyordum. Ama çok da bir şey araştırmamışım. Yani biraz gideyim orada sürpriz olsun dedim. Neyse gittim. İşte ilk gün Couchsurfing'de birisinde kalıyorum. Biraz böyle muhabbet ettik. Tek mi gezeceksin dediler. Evet dedim, tek gezeceğim. Kadın dedi ki İran çok tehlikeli tek bir kadın için. Allah Allah diyorum. Yani İran güvenli bir yer ama şeyi de anladım. Onlar sırt çantalı gezen bir aile değil. Daha çok böyle hani turla giden falan bir aile. O yüzden hani normal böyle demesi. Neyse ertesi gün para bozdurmaya gittik adamla. Zaten birkaç yer paramı bozdurmak istemedi. Bu arada topu da $50 bozduracağım. Ülkede nakit para yok. Yani sürekli dolar kuru artıyor. Para değer kaybediyor ve hep karttan işlem yapıyorlar. Nakit para gerçekten çok az var. Nasıl desem şöyle 3 tomar para oldu benim çantamda. Çantama yerleştirdim böyle çıktım. Kocaman oldu çantam. Ya gerçekten şey hissettim. Hani banka soymuş gibi hissettim. Ben çantamda böyle tomar parayla bindim bir taksiye gidiyorum. İndim. Tamam Gülistan Sarayı şurada falan dediler. İndim birkaç kişiye soruyorum. Hani kimse İngilizce bilmiyor ve yardımcı olmak istiyorlar ama olamıyorlar haliyle. Sonra ben yürüye buldum. Çok sıcak. Bir de saçımı kapatmışım. Orada hani başınızı kapatmak gerekiyor ya. Ona da alışamamışım zaten. Böyle terliyorum sıcakta. Oradan düşüyor şalım, buradan düşüyor. Sonra bir su alacağım işte bir yere oturacağım. Ya oturacak yer bulamadım zaten. Sonra bir baktım sayılar Farsça. Ya ilk defa farklı bir sayının yazıldığı bir ülkeye gitmiştim ve hiçbir şey anlamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 1 milyon riyal. Normalde paraları riyal. Ama onlar riyal kullanmıyor. Bir sıfır atıp toman diyorlar. Yani 100.000 toman yapıyor. Ona da 100 diyorlar tamam. Ya zaten hani hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada şöyle de bir şey var. İran'da sosyal medya kısıtlı ve VPN olmadan WhatsApp, Instagram, Facebook kullanamıyorsunuz. Ben de sürekli arkadaşlarımla WhatsApp'tan haberleşiyorum. Hani İranlı olan aileyle de. Hep VPN açıyorum. O şekilde. Zaten internet çok kötü. VPN kullandığın için. Bir tane uygulama vardı orada. Uber gibi. Snap uygulaması. Hep onunla gidip geliyordum. Ben Snap'ı açıyorum. Yok çalışmıyor. Snap'ı açıyorum. Sonra Snap meğerse VPN'le çalışmıyormuş. Çünkü İran uygulaması olduğu için. Ya böyle ince şeyler de var tamam. Ben diyorum ki Allah'ım ben neredeyim yani. Hani böyle tahmin etmiyordum İran'ın. Bu kadar zor olabileceğini bilmiyordum. Neyse işte bir şekilde eve geldim ben. Girdim Google'a. İşte $1 kaç riyal yapar? Bambaşka bir kur çıkıyor. Google'da yazan kur da yanlışmış. Yani ta 10 sene önceki kurmuş. Diyorlar ki şu siteden bakması. Yani hani mesela bir ülkeye gidersin. Kur yazar. Tamam onu bilirsin. Paran elinde olur. Rahatça para bozdurursun. Sim kart alırsın. Parayı anlarsın falan ya. Hani İran'da bunların hiçbirisini yaşamadım ben. Neyse sonra çok eskiden ben İran'a gitmek istemiştim ve birisiyle yazışmıştım Couchsurfing'den. İşte ona yazdım. Dedim ki ya ben hiçbir şey anlamadım. Galiba İran'ı gezemeyeceğim yani böyle gider. Sakin ol Yağmur. Sen dedi kaç ülke gezmiş bir kadınsın. Bir dakika dedi dur ben sana her şeyi anlatacağım. İran çok farklı sistemi ama dedi ben sana anlatacağım ve anlayacaksın dedi. O böyle beni kendime getirdi. Yani evet ya Yağmur sen hani nerelerde yaptın? Afrika'ya gittin, Güney Amerika'ya gittin. Orada da bilmediğin çok şey vardı. Sonra biraz böyle beni kendime getirdi. Biraz anlattı. Sonra birkaç arkadaşımla daha konuştum. Orada insanlarla tanıştım. Şey dedi ya İran'da parayı bilmesen bile kimse seni dolandırmaz. İran öyle diğer ülkeler gibi değil dedi. O da içimi rahatlattı. Ben günden güne alıştım. Hatta çok sevdim İran'ı. Bir aydan fazla kaldım ama hiç yetmedi. O yüzden tekrar gideceğim. Gittiğimde de video çekeceğim. Özellikle benim bu yaşadıklarımı hem yaşamamanız için hem de İran'ın böyle bazı ne derler teknik sıkıntıları var ama onları halletmeyi öğrendikten sonra çok keyifli bir ülke. Benim en keyif aldığım ülkelerden birisiydi. O yüzden videolarda bol bol paylaşacağım. Neyse şimdi gelelim başlıkta yazdığım hikayeye. Bu hikaye de çok absürt. Yani çok saçma bir hikaye gerçekten ve şey diyorsun. 8 yıldır dünyayı geziyorum. Hani bu hatayı nasıl yaptım diyorsun ama aslında hatalar insanlar için ve hepimiz her an hata yapabiliyoruz. Şimdi ben Pakistan'dayım. Pakistan vizemi 3 aylık aldım. O bir kağıt. Kağıtta geliyor size ve o kağıdı çıktı alıp sürekli her yerde gösteriyorsunuz. Kaldım işte 3 ay ya vizem. 2 ayı geçti. İşte 2,5 ay falan olacak. Tam döneceğim. Çok tatlı bir ailede kalıyordum Karachi'de. Hatta videomda da gördünüz ya.
tren videosunun sonunda gördüğünüz aile. Onlar da beni böyle havaalanına bıraktı. Güzel duygularla ayrılıyorum Pakistan'dan. Bu arada eskiden işte check-in yapmak, bu vize süreçleri, pasaport memuru falan herkesi geriyor ya, beni de geriyordu. Artık hiç germiyor. Meksika'dan sonra galiba ben bir saldım ama epey bir saldım. Hiç gerilmiyorum böyle olaylara. Gittim, çantamı aldı, işte check-in'imi falan yapıyor. Sen dedi kalış süreni aşmışsın dedi. Nasıl falan dedim. 3 aylık şeyim var dedim. Hayır dedi. Dedi burada 60 gün yazıyor dedi. Kalış süren 60 gün dedi. Vizen 3 aylık dedi. Ben de sonra kağıda bir baktım. Ya her yerde 3 ay yazıyor, tamam mı, Pakistan vizesinde de. Bir yerde böyle köşede 60 gün kalış süresi yazmışlar. Yani vize verildikten sonra 3 ay geçerli ama 2 ay kalabilirsin. Aa öyle miymiş falan dedim. Sonra dedim ki tamam peki ne yapabiliriz dedim. Dedi ki pasaport memuru karar verecek dedi. Immigration'a gideceksin. Göçmen bürosu karar verecek dedi. Gideyim falan dedim. Hayır dedi. Burada dur dedi. Seni birisi götürecek dedi. Yani aslında hani orada kaçma riskinden dolayı beni polisler geldi götürdü, tamam mı? Tutuklanıyorum galiba diyorum ben. Kapıyı kapattılar falan. Adamlar diyor ki niye kalış süreni geçirdin diyor. Diyorum ki ben 90 gün biliyordum diyorum. Hani hep buna baktım, bunu gözden kaçırmışım falan, anlamıyorlar. İşte niye ama neden kaldın falan diyor. Ben de en son çok sevdim Pakistan'ı falan dedim. Bu arada doğru yani. Gerçekten çok sevdiğim için bu kadar uzattım normalde. Yani 3 hafta maksimum 4 hafta kalırım diye düşünüyordum. Tamam dur dedi, işte gidiyor evrak getiriyor götürüyor falan. Bu arada check-in kapanacak. Daha check-in'im yapılmamış. Zaten çantamı kenara ayırdılar. Uçak gidecek. Ben tabii ne olduğunu bilmiyorum. Çıkamıyorum ya dışarıda. Hani ne yapacağız şimdi peki dedim. Gidemeyecek miyim? Ben ülkeme dönemeyecek miyim dedim böyle bir ses tonuyla. Yok dedi, halledeceğim ben dedi. O kadar tatlılardı ki polis memurları da. Dedi ki ben senin uçağa yetiştireceğim, işte süreni uzatacağız. Ben şimdi buraya işleyeceğim dedi. Bu arada ben Türk bir firmayla dönüyordum. Pasaportun karşısında da kaptan biniyor, kabin memurları biniyor. Herkes böyle bana bakıyor, tamam mı? Anladılar Türk olduğumu. Diyorlarken burada bu kızın ne işi var Pakistan'da? Çünkü uçakta gerçekten tek Türk ben olabilirim yani. Herkes böyle Pakistanlıydı. Zaten sonra sordular yani iş için falan gittin de ama yo gezmeye deyince şaşırdılar. Neyse halletti işlerimi. YouTuber mısın dediler. İşte evet dedim. Fotoğraf çektirdik. Yani belki de en kaygılı olabileceğim bir anı bu kadar rahat geçirmemi sağlayan yerdi Pakistan. Zaten iyi ki de Pakistan'da başıma gelmiş diyorum. Düşünsenize Avrupa'da böyle bir şey olduğunu. Gerçekten gözümün yaşına bakmazlardı yani. Büyük ihtimalle biraz sorgu yedikten sonra deport edilirdim. Sonra vize almam falan çok zorlaşırdı. Ya eskiden böyle bu hatayı nasıl yaptım diye kendimi suçlardım ama şimdi mesela diyorum, ne var yani, insanız, hata yapabiliriz. Hani sürekli hata yapmıyorum. Hata payımı böyle bir yerde kullandım ben de. Öyle yapıyorum kendime ama gerçekten yani hiç hata yapmam da bir egoistik bir şey bence. Yani yaparız, ne olacak yani, bak çözüldü, bitti gitti. Neyse, şimdi anlatayım. Bu da ilginç bir hikaye. Bali'de dolandırılmaya çalışma hikayem. Geçen yıl Bali'ye gittim. Hatta videolarını da paylaştım. Şimdi ben giderken bankada param oluyor ama bir kısımda çok fazla almamak kaydıyla nakitte bulunduruyorum. Çünkü hani banka sürekli komisyon kesiyor ve bankadan çekebileceğiniz miktar belli. O komisyonu ödemek istemediğim için biraz da nakitim oluyor. Son böyle 100-200 dolarım kalmış. Dedim ki onu bozdurayım. Kuru da biz böyle 15.3'lerde görmüştük. Bizim kaldığımız yerde de döviz büroları var ve 15.8 falan yazıyor. Dedim galiba orası turist, burası daha lokal. O yüzden böyle kur. Neyse ben gittim döviz bürosuna. Arkadaşım orada motorda bekliyor. Adam da bana sürekli soru soruyor. Nerede kalıyorsun? Nereden geldin? Böyle şirinlik yaparak da soruyor. Hem de aklımı karıştırmaya çalışıyor. Tabii ben bunu sonradan anlıyorum. Dedi ki işte 15.8 çarpıyor böyle hesap makinesiyle, bu kadar vereceğim. Tamam mı? Tamam. 2.300.000 falan yapıyordu benim bozdurduğum oran. Hala hatırlıyorum bu arada o oranı. 50'lik var. En küçük para birimi Bali'de. Onu veriyor. 50'likleri sayıyor. 1 milyon buraya koyuyor. Tekrar sayıyor. 2 milyon buraya koyuyor. Bir de 300'ü var. Alıyor böyle. Eline veriyor, tamam mı? Şimdi ben aldım parayı. Baktım böyle para 1.650.000. Dedim ki bu para yanlış. Dedi ki tekrar sayalım birlikte. Yine saydı 1 milyon, işte 2 milyon 300.
Aa dedim çok özür dilerim pardon. Sonra aldım. Tekrar parayı aldım. Diyorum ki yine eksik bu. Yani yine böyle bir az geliyor para elimde. Tekrar saydım yine 1.650.000. Dedim bu yine yanlış. Of tamam dedi işte sizinle uğraşamayacağım dedi. Paramı geri verdi. Bu arada paramı da köşeye koymuştu. Ben de parama bakıyorum sürekli. Çünkü o paramı da değiştirebilir. Sahte dolar verir. Neyse biz aldık gittik başka bir yere. Yine aynı. Diyor ki buraya koy. Dedim ki hayır elimde tutacağım bu sefer. Adam dedi ki aa dedi bizim kur değişti dedi. Anında tamam mı? Elimde tutacağım deyince kur değişti dedi. İşte komisyon dedi böyle saçmaladı. Tamam dedim o zaman bozdurmuyorum. Başka bir yere gittik. Bu arada adamların sorduğu soru bile aynı. Soruş tarzları bile aynı. Ya böyle kelime ekileri falan bile aynı. Sonra o turistik yere gidince orada bozdurduk. Ben tabii hemen baktım internetten. Bali'de çok yaygın bir dolandırıcılık yöntemiymiş. Şimdi paraları koyuyor böyle topluyor ya oradan fışık diye alttan çekiyor. Ama bunu o kadar hızlı yapıyor ki hiçbirisini göremedim. Artık hani ustalaşmışlar yani bu işte. Bu arada ofisleri de böyle şey demezsin yani. Official olmayan bir yer gibi de durmuyor. O yüzden Bali'ye gittiğinizde mutlaka güvenlik kamerası olan, pasaportunuzu isteyen yerlere hatta yazın. Ben artık öyle yapıyorum. Şey yazıyorum. İşte TripAdvisor'a ya da işte Google'da güvenli yerler diye aratıyorum. Ama yine de dolandırılmadım çok şükür. Bali'ye giden çok fazla Türk oluyor. O yüzden buna çok dikkat edin. Şey anlatayım şimdi de. Of bu da çok ilginç. Ben Kolombiya'daydım. Medellin'deydim. Bir süre kaldım böyle 3 hafta falan. Airbnb kiraladım. Sonra da hostele geçeceğim. Neyse başka bir yere geçeceğim. Ben sabahtan kalktım. Topladım çantamı falan check-in saatinde. Çantamı odayı boşaltıp salona koydum. Adama da yazdım. Kahve içtim. Kahvaltı yaptım. Biraz gezdim. Diğer tarafında check-in'i açılana kadar vakit geçirdim. Evin olduğu sokağa girdim. Herkes böyle bavullarıyla gidiyor. Ama o kadar yoğun bir yaya trafiği var ki havaalanı gibi. Herkesin elinde bavulları. Biraz daha yürüdüm. Bir baktım polis. Polis arabaları. Allah Allah dedim ne oldu? Eve girdim. Evi polis basmış. Bir sürü polis memuru. Ellerinde telsizler haberleşiyorlar. Dedim ki yani ne olur Güney Amerika'da böyle bir şey görseniz kesin uyuşturucu operasyonu düzenlendi eve. Dedim ki yani. Sen anlatacaksın ki Airbnb anlatırsın da seni de tutuklarlar falan. Diyorum ne oluyor falan kimse de bir şey söylemiyor. Zaten kalanların çoğu da yine Güney Amerikalı. İngilizce çok bilmiyorlar. Bakıyorum tam diyorum ki acaba şuradan çantamı alıp hemen kaçsam mı falan. Diyorum ki bu sefer kaçarsam hani daha da şüpheli konumuna düşerim. Neyse olay şuymuş. Kolombiya'da Airbnb yasaklanmış. Aynı anda eş zamanlı baskın yapılmış Airbnb evlerine. Aşırı absürt bir şey. Herkesi evden çıkartıyorlar. Ve çıkana kadar da polis bekliyor başında. Neyse Allah'tan ben check-out yaptığım için hiç o sıkıntıyı yaşamadım ama herkes böyle bir yer arıyor. Airbnb sahibiyle görüşüyor. Çok saçma bir olaydı. Neyse son olarak da şeyi anlatacağım. Biraz uzadı. Ama böyle sohbet videoları güzel oluyor ya. Daha çok hikayem var da. Bunu da anlatayım. Diğerlerini de başka videolara saklarım. Yalnız bu gizemli bir olay. Hala çözemedim. Yani orada yaşandı ve orada gizemli bir şekilde kaldı. Ben İsveç'teydim. Tam böyle pandemi öncesi. Hatta pandemi vardı o dönemde. Türkiye'de yasaklar yoktu. Avrupa'da da yoktu. Bir tane hostelde kalıyorum. Odada sadece ben kalıyorum. Oh diyorum çok rahat hani kaldığım oda. Odaya bir tane Afrikalı birisi geldi. Ben gezgin sandım. Aslında Norveç vatandaşıymış. Sonra resepsiyondaki insanlar bunu çağırdı. Bu da çıktı ve kavga etmeye başladı. Ama nasıl kavgalar böyle? Yani ne dediklerini anlamıyorum. Çünkü Norveççe konuşuyorlar. Gergin yani yüksek tansiyonlu bir kavga. Ben de oturdum böyle izliyorum. Adam da sürekli odaya giriyor. Dolaplar var ya onu böyle 3-4 kere kilitlemiş. Kilitliyor, açıyor. Bir şey götürüyor. Geri geliyor. Ondan sonra adam odaya girdi. Ben de odadayım. Şey aklıma geldi. Dedim ki yani bu kesin torbacı. Bunlar da bunu gördü. Herhalde atmaya çalışıyorlar. Polis çağıracağız falan deyince ben rahatladım. Neyse gece yatağımda oturdum. Bir baktım bu adam geldi. Ve kovmamışlar yani. Bir şekilde o kavga sonuçlanmış galiba. Adam yine geliyor böyle dolabından böyle bir şeyler çıkarıyor. Haşır huşur poşetler falan. Bu cebine koyuyor böyle iç cebine. Gidiyor ama bunu çok yapıyor. Yani torbacı olmama olasılığı gerçekten çok düşük. Tabii ben böyle uyuyorum ama çok gergin uyuyorum. Yani gece böyle 3-4 defa geldi. İşte bir şeyler aldı çıktı yine. Sonra ertesi gün yine kaldı. Ama bu sefer odada çok kişi vardı. Gergin hissetmedim kendimi. Ve bu adam benim direkt ranzamda üst katta yatıyor tamam mı? Ve dolabı da hemen benim dolabımın üstünde. Ben dolaba bir şey koymamıştım Allah'tan. Yani her şey yanımdaydı zaten. İsveç'i geziyorum falan aklıma şey geldi. Ulan bu adam torbacıysa ya öyle o an işte polis çağıracağız diye şüphelenip direkt benim
çantamı falan attıysa ve ben çantamda bir şeyle geziyorsam. Bakıyorum çantama, yani bir şey yok ama ne bileyim, insan şey oluyor ya böyle. İşte Türkiye'ye döneceğim. Danimarka'ya gittim ama hep karayoluyla geçtim. Danimarka'dan dönüyorum. Orada da çok fazla polis var ya, diyorum ki benim aklımda şey senaryoları. Köpekler gelecek, polisler çevirecek falan, kesin böyle bir şey atmış hani çantama ve yakalanacağım falan, böyle felaket senaryoları. Ben şeyi çok izlemiştim o dönem. Kabusa Dönen Yolculuklar diye bir belgesel serisi var işte. Bu da Güney Amerika'da genelde bu taşımacılık yapan insanlar, ama bazıları bilmeden yapıyor bu taşımacılığı. Onun etkisinde kaldım galiba ve o olayın ne olduğunu bilmiyorum ya. Birkaç kere aslında ben sormaya gittim resepsiyona ama yoklardı. Yani o kavga eden insanlar yoktu. Başka insanlar vardı. Neyse, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve o şekilde Türkiye'ye dönmüştüm ama hala gizemli bir olay. Mesela adam neydi? Neden kavga ettiler? Ve şey bir kavgaydı. Yani ben yıllardır hostelde kalıyorum. Bir kavgalar oluyor ama genelde İngilizce yaptıkları için bu kavgaları anlıyorum. Ya bu gerçekten çok ilginç bir kavgaydı. Ettiler, durdurdular, çocuk geldi, tekrar kavgaya devam ettiler falan. Gerçekten ilginç bir olaydı. Başıma gelen absürt, saçma, ilginç olayların neden videosunu yaptım. Çünkü YouTube'dan insanları izlediğinizde seyahatlerinin genelde sorunsuz geçtiğini görüyorsunuz. Ya da özellikle Instagram'dan ne güzel, her şey çok güzel gidiyor gibi düşünüyorsunuz ama kimsenin seyahati dört dörtlük gitmiyor. Hep aksilikler oluyor. Yani hep insanların başına bir şeyler geliyor. Küçük ya da büyük, insanlar sorunlarla karşılaşıyor. Hem bunu anlatmak için yaptım aslında. Yani benim de başıma birçok şey geliyor. Hem de bu olayları yaşarken ben önceden, yani gezgin olmadan önce, işte daha turist gibi gezerken küçük bir aksilikte hemen şey diyordum. Bu niye benim başıma geliyor? Hep benim başıma gelir zaten diyordum. Ama sonra yani böyle gezgin oldukça, belki bu olaylara alıştıkça, belki biraz saldıkça, bilmiyorum. Bu olayları biraz normalleştirdim ve olabilir, tamam deyip yoluma devam ettim. Ve biraz da mizahi açıdan bakıyorum aslında. Benim videomu izlerken çoğu yerde gülümsediniz. Bu benim hikayem olunca nasıl komik geliyorsa size, kendi hikayeniz olduğunda da size komik gelebilir bu olaylar. Çünkü böyle mesajlar çok alıyorum. Ya işte başıma şöyle bir şey geldi, berbat hissediyorum kendimi, şimdi geldim ama döneceğim galiba diye. Olabilir ama bir şans verin ya. Biraz deneyin. Mesela ben İran'da o ilk günkü olumsuzluklara odaklansaydım geri dönerdim. Yani çok yakın zaten. Ama mesela bir şans verdim ve en sevdiğim ülkelerden birisi oldu. O yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Hem uzun zamandır da bir sohbet videosu yapmıyordum. Ayrıca şeyi merak ediyorum. Sizin başınıza gelen absürt olayları. O yüzden sizin de böyle değişik bir olay geldiyse başınıza gezerken yorumlara ekleyin. Destekleriniz benim için çok değerli, biliyorsunuz. O yüzden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz beni. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.